Yalı Çapkını bu hafta erken fragman yayınladı ve bu bölümle birlikte olayların daha da karışacağını anlamış olduk. Peki Seyran Suna olayını neden anlattı? Kaya Seyran'la birlikte mi olmaya çalışıyor? Sultan neden tokat yedi? Gelin incelemeye başlayalım. Biliyorsunuz ki dizinin ilk başlarında Suna alkolü fazla kaçırmış ve bu durum sonucunda da Ferit'i öpmüştü. Seyran o sıralarda her ne kadar bu durumu bastırmaya çalışsa da aslında içinde bunun yer ettiğini anlamış olduk. Seyran'ın burada Kaya'nın yanında böyle bir durumu açmasının sebebi ise alkol içerek kendisini kaybetmiş olması. Yoksa normal bir durumda Seyran her ne kadar doğruyu bilse bile ablasını üzmemek için bu konudan bahsetmezdi. Fakat bu bölümde zaten Seyran'ın alkolle mücadelesini göreceğiz gibi gözüküyor. Çünkü bu zamana kadar Seyran'ın alkol içtikten sonra nasıl bir ruh haline büründüğünü tam olarak göremesek de fragmandan gördüğümüz sahnelerde Seyran'ın kendini oldukça fazla kaybettiğini görüyoruz. Peki Kaya Seyran'a sarkıntılık yapmaya mı çalışıyor? Aslında Kaya'nın şu an tek amacı Ferit'i kışkırtmak. Önceki bölümde de son sahnelerde bilerek Seyran'ın yanına yaklaşmış ve Ferit'i kışkırtmaya çalışmıştı. Fakat Ferit normal şartlarda bu duruma her ne kadar sinirlenecek olsa da oyuna gelmeyerek Seyran'la birlikte yalıdan ayrıldı. Bu bölümde ise Seyran dans ederken Kaya'nın ona yaklaştığını görüyoruz. Ancak anladığım kadarıyla Kaya Seyran'ı düşmemesi için tutuyor. Tabi yine de Ferit'in bu duruma sinirleneceğinin de farkında. Seyran zaten sarhoş olduğu için tam olarak ne yaptığının farkında bile değil. Yine de Kaya'nın Seyran'a yakın olma amacı dediğim gibi sadece Ferit'i kışkırtarak ondan intikam almaya çalışmasından kaynaklanıyor. Zaten fragmanda gördüğümüz üzere Ferit'in üniversite durumuna her ne kadar mesafeli olduğunu görse de Seyran'ın bile haberi olmadan üniversiteye kaydını yaptırıyor. Zaten burası da Ferit'in artık patlamasına sebep oluyor. Yani Kaya Ferit'e karşı bu davranışlarda bulunacağını önceki bölümlerde bizlere göstermişti. Şimdi ise Ferit'in zayıf noktasını bulduğu için sürekli buradan vurmaya çalışacak. Aynı zamanda bu tatil sırasında Sunay'la da daha da kaynaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü Kaya aslında kendisi de bu zamana kadar yok sayıldığı için Suna'nın da aynı durumda olduğunu anlayarak ona sempati beslemeye başlayacaktır. Peki Sultan neden tokat yedi? Dicle ile Orhan ilişkisinin tam hız devam ettiğini görsek de bu bölüm Sultan'ın Dicle'yi yakaladığı fragmanda bizlere gösterildi. Ancak daha önce de dediğim gibi Sultan böyle bir şeyi İfakat'a söyleyemez. Bu yüzden İfakat'ın bu olayı öğrendiğini zannetmiyorum. Sultan'a tokat atma sebebi de muhtemelen habersiz bir şekilde yalıdan ayrılmasından dolayı kaynaklanıyor. Çünkü İfakat böyle bir şey öğrenseydi Sultan ve Dicle'yi direkt yalıdan kovardı. Peki Esma Kazım'ı gerçekten boğuyor mu? Sezonun ilk başlarında Esma'nın kötü rüyalar gördüğünü ve Kazım'ı öldürmek istediğini ve bu yüzden psikoloğa gitmek istediğini öğrenmiştik. Zaten bu zamana kadar Kazım'dan sürekli şiddet görerek aşağılandığı için Esma da artık bazı şeyleri kaldıramıyor ve İstanbul'a geldiğinden beri aslında kendisi de bir şeylerin farkına varmaya başladı. Fakat Kazım'ı gerçekten boğmaya çalıştığını düşünmüyorum. Bu yüzden bu sahne çok büyük ihtimalle rüya veya hayal olarak karşımıza çıkacak. Yine de Esma'nın şu an böyle bir potansiyel taşıdığını da unutmamak lazım. Evet dostlar, son olarak Sezen Aksu Yalı Çapkını dizisi için özel bir şarkı besteleyecek ve şarkıyı Mert Ramazan Demir yorumlayacak. Bu yüzden ileride çarpıcı bir bölüm izleyeceğiz gibi gözüküyor. Peki sizce Kaya Seyran'dan hoşlanıyor mu yoksa sadece Ferit'i sinirlendirmeye mi çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.